Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere herkesin yapabileceği türde 2 sıradan oluşan kolay bir örnekle geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelin anlatımı için elimde Etrofil marka ipim var, bebe yünü. Şöyle hemen renk kodunu merak eden olursa, rengimiz ise şöyle arkadaşlar, bu şekilde yazıyor rengimiz. Şu kısımlarında da tığ numaraları, şiş numaraları yazıyor. İpimiz bu şekilde. Sizler istediğiniz marka iplerde bu modeli deneyebilirsiniz. Hemen şöyle 3,5 numarada şiş kullanacağım. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimi kurmak için önce ilmekler toplayarak başlıyorum arkadaşlar. Bu modeli kurabilmek için ilmek sayılarımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı hırkalarda, yeleklerde, kenar bantlarında sizler eklemeniz gerekiyor. Hemen şöyle ben ilmek sayılarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmek sayılarımı tamamladım. Sizlere model gösterecek kadar arkadaşlar. İlmek sayılarımızı şöyle hemen hatırlayalım. Üçlü gruplar halinde ilmek sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle 3 artı 2 ilmek sağ ve sol kenar ilmekleri olarak ayarladım. Tabii ki sizler bu modelin alt kısmına lastik uygulayabilirsiniz. Haroşa olarak yapabilirsiniz alt kısmını. Ben direkt modeli kurarak başlıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar, ilk sıramı kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Bir sıra düz örgümü öreceğim. Bu yapmış olduğum kısım, hemen tellendirdik ipimizi. Şöyle bir sıra düz örgü örüyorum. Modelimi kurmadan önce bir sıra düz. Bu yapmış olduğum sıram modelime dahil değildir arkadaşlar. Zaten modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Evet, şöyle bir sıra düz örgümü, kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Bir sıra düz ördük. Şimdi modelimizin ön yüzünde birinci sıramızdan başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ilmek üzerinde işlem yapacağız arkadaşlar. Hemen birinci ilmeğimin arkadaki boşluktan bir tane düz bir şekilde ilmek aldım. Bir doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane örneğimizi kurmuş olduk. Tekrar birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek düz, bir doladım. 3 tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Burada 3 ilmek, 3 ilmekten 3 ilmek. Eksiltme, artırma yapmadık. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Başına doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte düz bir şekilde ördüm. Tekrar devam ediyorum. Birinci ilmeğimizin arkasındaki boşluktan bir ilmek. Bir kez başına doladım. Geride kalan 2 ilmeğimi bu birinci ilmeğimle birlikte düz bir şekilde ördüm. Yine devam ediyorum. Bir tane ilmek arkadaki boşluktan başına doladım. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 3 ilmek. Kenardaki kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek birinci sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde ise bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sırayla
ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Her bir ilmeğimi ikinci sıra arka yüzde ters örüyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki şimdi çok ilk sıralarda kendini göstermiyor örneğimiz arkadaşlar. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen şöyle yeni başlayanlar için ikinci kez örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci kez kuruyoruz. Örgümüzün ön yüzünde burada 3 tane ilmek üzerinden yine işlem yapıyoruz. Birinci ilmeğimizin arka boşluğundan bir ilmek. Başına doladık. 3 tane ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Tekrar arka boşluktan bir ilmek. Bir kez artırdık. Tekrar bir kez daha 3 ilmekten 3 ilmek. Tekrar devam ediyorum. Bir ilmek. Şişimin başına ipimi aldım. 3 tane ilmeğimi tek seferde ördüm. Buradan da bir ilmek, toplamda 3 ilmek. Tekrar bir ilmek başına doladım. 3 tanesini birlikte ördüm. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek başına doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar kenardaki kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci kez modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci modelimiz, ikinci sırası, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Her bir ilmeğimizi ters örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Herkesin yapabileceği türde kolay bir örnek arkadaşlar. Şöyle hemen örneğimi tekrar göstereyim sizlere. Modelimizin biraz kendini belli etmeye başladı ama daha ileriki bölümlerde daha güzel görünüyor modelimiz. Şimdi ben daha önce yapmış olduğum modelimi sizlere büyük bir parça üzerinde göstereyim. Evet, hemen şunu kenara alayım. Evet arkadaşlar, modelimiz büyük parça üzerinde bu şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim. Arka yüzünde göstereyim. Arka yüzde tertemiz duran güzel bir örnek. İki şiş örgülerinize çok yakışacak bir model olduğunu düşünüyorum. Evet, bu modelde neler yapabiliriz arkadaşlar? Etuğ şallar yapabiliriz, çeyizlik örgülere, yelekler yapabiliriz. Bebek örgülerine çok yakıştırdım. Bebek örgüleri yapabiliriz. Hem kız çocuğu hem erkek çocukları için giden bir model. Hırkalar yapabiliriz, bebek yelekleri yapabiliriz, atkılar, bereler yapabiliriz. Bay bayan örgülerinde kullanabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz hem güzel hem kolay bir örnek diye düşünüyorum. Evet, şuradan da herhalde ben bir tel kaçırtmışım. Sizler bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Şurada bir açıklığımız var, fark etmemişim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bu videomda bu modelin sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım modelimi sizler de beğenir, benimle birlikte yaparsınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.